Çocuğunuzun her şeyden çok seviyorsunuz ve bu onun en büyük sorunu olabilir. Sizi tanıyorum. Geç saatlere kadar uyumadınız. Ağladıklarında koştunuz. Hayır demek içinizi parçaladı. Her kararınızda onları düşündünüz. Onlar için her şeyi yaptınız. Ve yine de bir gün o çocuk büyüyecek. Kalabalık bir odada oturacak. İnsanlarla çevrili olacak. Ve içinde tarif edemediği bir boşluk hissedecek. Kimseyle gerçekten bağlanamayacak. Kimseye gerçekten güvenemeyecek. Neden böyle hissettiğini bile anlamayacak. Çünkü annesi ve babası onu çok seviyordu. Bugün tam olarak bunun hakkında konuşacağız. Suçlamak için değil, anlamak için. Çünkü en derin yaralar, en kötü niyetlerden değil, en saf sevgilerden doğuyor. Bir çocuğun ihtiyaç duyduğu şeyi düşünün. Güvenlik, bağlantı, rehberlik, gerçeklik. Şimdi düşünün, siz ona ne verdiniz? Konfor, koruma, onay, mutluluk. Bu iki liste birbirine çok benziyor gibi görünüyor. Ama arasındaki fark bir insanın tüm yetişkinliğini şekillendiriyor. İlk örüntü acıdan koruma. Çocuğunuz düşüyor, siz koşuyorsunuz. Çocuğunuz hayal kırıklığı yaşıyor, siz çözüyorsunuz. Çocuğunuz reddediliyor, siz araya giriyorsunuz. Her seferinde, hızla, sevgiyle. Ve çocuğun sinir sistemi bir şey öğreniyor. Acı geldiğinde, ben bunu taşıyamam. Biri taşımalı. Ben taşıyamam. Bu öğrenilmiş bir çaresizlik değil. Bu sizin sevginizin yarattığı bir gerçek. Çocuk hiç öğrenmedi acının geçtiğini, zorluğun taşınabilir olduğunu, kendisinin yeterli olduğunu. Yıllar sonra o çocuk bir yetişkin olacak. İlk büyük hayal kırıklığıyla karşılaşacak ve içinde hiçbir referans noktası olmayacak. Çünkü siz her seferinde oraya ulaşmadan önce onu kaldırdınız. Sevginiz gerçekti ama çocuğunuza yanlış bir mesaj verdi. Dünya güvenli değil. Sen tek başına değerli değilsin. Ben olmadan başaramazsın. İkinci örüntü, duygusal onay bağımlılığı. Çocuğunuz bir şey yapıyor, siz hemen tepki veriyorsunuz. Aferin, ne kadar zekisin, çok güzeldi. Her küçük adımda, her denemede, her sonuçta. Ve çocuk öğreniyor. Ben iyiyim çünkü sen bana söyledin. Ben başardım çünkü sen öyle dedin. Değerliyim çünkü sen bana bakıyorsun. Bu bir süre çalışıyor. Ta ki siz orada olmadığınız ana kadar. Okul, arkadaş grupları, iş hayatı, ilişkiler. Aniden dışarıdan gelen onay kesildiğinde içeride hiçbir şey kalmıyor. Çünkü içsel bir ses hiç gelişmedi. Siz o sesin görevini üstlendiniz. Her gün, her an, sevgiyle. Ve şimdi o yetişkin başkalarının bakışına muhtaç. Bir ilişki bitmeden önce onay arıyor. Bir karar vermeden önce onaylanmak istiyor. Yalnız kaldığında kendini boş hissediyor. Çünkü içi hiç dolmadı. Siz doldurdunuz. Üçüncü örüntü, gerçek hayattan izolasyon. Sizi görüyorum. Kendi endişelerinizi sakladınız. Kendi yorgunluğunuzu gizlediniz. Kendi başarısızlıklarınızı ondan uzak tuttunuz. Çocuklar bunları taşımamalı dediniz. Onu koruyayım dediniz. Ve her seferinde hayat güzel, dünya adil, zorluklar geçici gibi bir tablo sundunuz. Çocuğunuz büyüdü. Gerçek dünyayla ilk kez karşılaştı. Ve tamamen hazırsız kaldı. Çünkü hiç görmemişti. Bir insanın nasıl mücadele ettiğini, nasıl ayağa kalktığını, nasıl devam ettiğini. Sizi hiç kırılgan görmedi. Sizi hiç yenilgiyle görmedi. Sizi hiç bilmiyorum ama deneyeceğim derken görmedi. Araştırmalar bunu net söylüyor. Ebeveynlerin gerçek mücadele hikayelerini paylaşmasıyla büyüyen çocuklar, ergenlikte çok daha güçlü bir kimlik duygusuna sahip. Çok daha düşük depresyon oranları gösteriyorlar. Çok daha dirençli yetişkinler oluyorlar. Çünkü bir harita gördüler. Sizi güçlükle yüzleşirken gördüler ve öğrendiler. Bu da geçiyor. Bu da taşınabiliyor. Ben de bunu yapabilirim. Ama siz onları korudunuz. Sevgiyle. Ve o harita hiç çizilmedi. Dördüncü örüntü, koşulsuz onayın tuzağı. Sen her şeyi yapabilirsin. Sen çok özelsin. Sen hep haklısın.
Her söylediğinizde bunu hissettiniz. Çünkü gerçekten öyle düşündünüz. Ve bu güzeldi. Ama çocuğun beyni bir şey inşa etti. Ben merkezim. Dünya benim etrafımda döner. Başkalarının yanılıyorsa ben haklıyımdır. Bu kibir değil. Bu gerçekliğe hazırlıksızlık. İlk öğretmen onları eleştirdiğinde yıkıldılar. İlk arkadaş onlara hayır dediğinde kopuş yaşadılar. İlk ilişki bittiğinde kimliklerini kaybettiler. Çünkü kimse onlara söylemedi. Hayal kırıklığının normal olduğunu, eleştirinin seni bitirmediğini, reddedilmenin sonu olmadığını. Siz her zaman orada olduğunuz için gerçek dünya onlara yabancı geldi. 5. örüntü, bağlantısız sevgi. Sevdiniz, çok sevdiniz. Ama o sevgi gerçek bir görülme içerdi. Siz her zaman orada olduğunuz için gerçek dünya onlara yabancı geldi. 5. örüntü, bağlantısız sevgi. Sevdiniz, çok sevdiniz. Ama o sevgi gerçek bir görülme içerdi mi? Nasılsın dediniz. Ama cevabı gerçekten duydunuz mu? Seninle gurur duyuyorum dediniz. Ama neyle gurur duyduğunuzu biliyor muydunuz? Yanlarında oturdunuz. Ama gerçekten orada mıydınız? Bir çocuk sevilmekten çok görülmek ister. Beni gerçekten görüyor. Sahte değil, performans değil, ben. Bu görülme hissi olmadan büyüyen çocuklar, yetişkin olduklarında ilişkilerde sürekli bir şey ararlar. Tarif edemedikleri bir şey. Seviliyorum ama neden hala yalnız hissediyorum diye sorarlar. Çünkü sevilmek yetmez, görülmek gerekir. Şimdi durun. Bunu okuyan ya da dinleyen sizi tanıyorum. Belki içinizde bir sıkışma hissettiniz. Belki bu benim dediniz. Belki biraz savunmaya geçtiniz. Hepsi normal. Çünkü burada konuşulan şey sevgisizlik değil. Tam tersi. En çok seven ebeveynler bu tuzaklara düşüyor. Çünkü sevgi kör eder. Sevgi zarar vermek istemiyorum dedirtir. Ve bu istek bazen tam istediğimiz şeyin tersini yaratır. Peki ne değişmeli? Acıdan korumayı bırakın. Acının içinde yanlarında olun. Onay vermekten vazgeçin. Onları görmeye başlayın. Gerçek hayatı saklamayı bırakın. Gerçek hayatınızı paylaşın. Mükemmel görünmeyi bırakın. İnsan olduğunuzu gösterin. Seviliyorsun demek yerine seni görüyorum deyin. Çocuğunuzun gittiği dünya size benzemiyor. O dünya onları beklemeyecek. Onlara özel davranmayacak. Her hatalarını affetmeyecek. Acılarını hemen dindirmeyecek. Ve o dünyaya hazır olmak için biraz o acıyı tanımış olmak gerekiyor. Biraz kendi kendine yetmiş olmak gerekiyor. Biraz gerçeği görmüş olmak gerekiyor. Bunu onlara vermenin en derin sevgi eylemi olduğunu belki bugün fark ettiniz. Mükemmel bir ebeveyn olmak zorunda değilsiniz. Gerçek bir ebeveyn olmanız yeterli. Ve gerçek olmak bazen en cesur şeydir. Eğer bu video sizi bir yerde durdurduysa, o durma anı Önemli. Orada oturun biraz. Kendinize dürüstçe bakın. Ve eğer içinizde ben bunu yapıyorum diyen bir ses varsa, o ses başlangıçtır. Değişim büyük jestlerden gelmiyor. Küçük, gerçek anlardan geliyor. Bugün bir tane yeter. Bir dahaki videoya kadar kendinize nazik olun. Ama kendinize dürüst de olun. İkisi birlikte mümkün.